Bu cümleyi söyleyenin bütünüyle arzusu gerçekleşir. Videonun burasını tekrar dinleyin. 21 Mart gecesi de sabahtan itibaren yaptığınız hazırlığı, dileğinize hazırsınız artık, bu duayla taçlandırın diyorum. Bunu ilk defa bu programda söylüyorum. Hiçbir yerde söylemedim. Senenin tüm negatif etkisini, üzerime yerleşmiş olan, benden yayılmış olan tüm negatifleri siliyorum ve arındırıyorum. Yine çok önemli bir şey söyleyeceğim. İlk defa söylüyorum, kimse bilmiyor. Bunu nazar değmiş olanlar da yapabilirler. Çok patlıyorsa attığınızda anlayın ki çok fazla negatiflik var. Hocam ben lanet ettim. Ben çok pişmanım. Ben nasıl geri alabilirim? Eğer lanet ettiysen tam ve pişman olduysan az önce söylediğim uygulama senin için de uygun. Hastalığı geçmez olanın hastalığının geçtiğine dair Azerbaycan'da çok geniş bir inanış var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sevgili Zeynep Dündar konuğum, Türk mitolojisi araştırmacısı ve aynı zamanda aile danışmanı. Özellikle kendi hesaplarında sosyal medyası olsun, YouTube'u olsun ve tabii ki katıldığı programlar olsun. Pek çok farklı konuyla ve hepsi de birbirinden özel ve iyi araştırılmış karşımıza çıkıyor. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bu kaçıncı program bilmiyorum ama Saymadım. çok keyif alacağım kesin. Gerçekten öyle. Ekran başındaki sevgili izleyicilerim de şu anda önümüzdeki bu yayından gerçekten çok keyif alacaksınız. Onu söylemeliyiz. Bugün ne konuşacağız? İçimizi kıpır kıpır yapan, hepimizi heyecanlandıran, her ne kadar dünya çok iyi bir yerde olmasa bile baharın gelişi hepimizi heyecanlandırıyor olsa gerek. Dolayısıyla 21 Mart tarihinde Nevruz ismini verdiğimiz, daha doğrusu ona Nevruz denmiş. Neden Nevruz denmiş? Bunu da konuşacağız tabii ki ama baharın gelişini kutlayacağız. Türkler için, yani bizler için ama birçok farklı kültür için de çok önemli bir yere sahip 21 Mart Nevruz. Neyle ilişkilendirilmiş? 12 hayvanlı Türk takviminde 21 Mart Türklerin yeni yılı olarak kabul ediliyor. Doğru mu? Nedir aslında Nevruz'un kökeni nedir Zeynep Hanım? Öyle başlayalım. Milattan önce 350'ye kadar izini sürebiliyoruz. O zamanlar ona Bahar Bayramı deniliyordu. Ta Metehan zamanlarından, yani Modu zamanlarından beri Türkler baharın gelişini kutluyorlar. Kaynağı nedir dediniz ya, kaynak doğanın kendisidir. O gün gök gürler, ilk şimşek yani ilk yıldırım çakar ve derler ki şu anda Ülgen bize bir işarette bulunuyor. Ta göğün 17. katından, uçmak sarayından ve bize tekrar hatırlatıyor. Siz bu dünyaya yaratıldınız. Siz bu dünyaya tıpkı doğanın, Gönderildiniz mi? evet, siz şu anda toprağın altındaki tohumun ortaya çıkışı gibi. Ülgen der ki bugüne kadar doğanın 3 cemreyle doğuşunu işaret ettiği gibi sizler de şu anda yeniden doğdunuz. Bu yüzden aslında yeni yıla girmek 12 hayvanlı Türk takviminin başlangıç noktası. Biz Türkler için dünyanın her yerinde 21 Mart. Sebebi de doğadır, Çok doğanın güzel. uyanışıdır. Yine ekinoks'un tarihi, geceyle gündüzün eşitlendiği bir tarih. Tam da o cemrelerden sonraki zaman biz aslında hazırlığa bir ay önceden başlıyoruz. Özellikle Azerbaycan'da hala bu gelenekler devam ediyor. 21 Mart öncesinde 4 hafta boyunca her hafta bir hafta daha yaklaşıyoruz diye çeşit kutlamalar, hazırlıklar yapılıyor. Ve tam da 21 Mart'ta gerçekten bayram. Bu arada Nevruz ismi milattan sonra 11. yüzyılda Farsların bu bayramı sahiplenmesi, çok hoşlarına gitmesi ve Farsça bir kelime olan Nevruz'u bizim bayramımızın genel adını haline getirmeleriyle bugünkü Nevruz haline gelmiştir. Nevruz kelimesi Farsçadır. Çünkü Farslar bu bayramı çok sevmişlerdir ve sahiplenmişlerdir. Yeni gün demekmiş. Nevruz. Nev yeni. Zaten hani nevbahardan da mesela aklımıza geliyor. Ruz da gün demekmiş. Çok ilgimi çekti benim de. Hangi ülkeler, hangi geleneklerde kutlanıyor diye baktığımda sizin de söylediğiniz gibi Azerbaycan, ama mesela günler önce başladıklarını bilmiyordum ben. Ben zannediyorum ki hani o gün. Azerbaycan'da aslında kış dönemi çile olarak geçer. 60 günlük bir süreçtir. Büyük çile ve küçük çile. 40 gün büyük çile, 20 gün küçük çile olduğunu düşünürler. Bu o yeni doğumun sancısıdır aynı zamanda. Soğukla insanın hemhal oluşudur. Doğanın da o soğukla hemhal oluşudur. Ve bütün bunlar bittikten sonra artık sıra yeni yılın gelişine hazırlanmaya gelir. Son bir ayı da dediğim gibi her hafta farklı bir hazırlık yaparak geçirirler. Birçok ritüel var. Yani bahar bayramına özgü birçok ritüel var ve hani benim de çocukluğuma geri dönecek olursam ilk aklıma gelen bahar bayramında o ateşten atlama töreni mi desem, ritüeli mi Evet. desem. Bunun nedenini size sormak istiyorum ama baktım sadece bizde değil, bu ateşten atlama kısmı özellikle şenliklerin içerisinde İran,
Sizin de az önce söylediğiniz gibi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan ve bazı Balkan ülkelerinde de var. Evet, Neden hürmet yani bu ateş temasıyla baharı bağdaştıran ya da bizim hissiyatımızla bağdaştıran şey nedir? Neden ateşten atlıyoruz? Hani biraz önce yıldırım demiştik ya. Yıldırım bir ağaca çarparsa o ağaç yanar. Yani ateş. Gökten düşen Evet. ateş. Elektrik gibi de bunu algılayabiliriz. Dolayısıyla bir manada zaten bahara sebep olan o yıldırım o işarettir. Diğer taraftan da ateşin temizleyici, arındırıcı bir özelliği var. Türk hakanlarına bir ulak geldiği zaman hakanın yanına gelene kadar, onun çadırına girene kadar çift taraflı ateş koridorun içinden geçerlerdi. Yani arınırlardı. O yüzden biz bugün niyet ve dileklerimizle beraber ateşin üstünden atlıyoruz. Bir yandan arınıyoruz, bir yandan diyelim ki hastasın ve ateşin üstünden atlarken diyorsun ki hastalığım yansın gitsin ve inanıyorsun ki hastalığın artık bitti. Dolayısıyla Çok ateş güzel. arındırıcı, aynı zamanda niyetler içinde canlandırıcı. Harekete geçemiyorsunuz mesela. Ateş çok faydalı Evet. olur. Yani her gün Peki. evinizde mum yakın. Bu arada da şunu mutlaka söylemek isterim. Bana özelden de çok soranlar oluyor. Diyorlar ki hocam ben hastayım, evden bile çıkamıyorum. Ben nasıl gideyim o Evet. Nevruz ateşinin üstünden atlayayım? Bunu ilk defa bu programda söylüyorum. Arkadaşlar şöyle küçücük mumlar var ya, o mumu koyun yere, niyetinizle beraber üstünden atlayın. 3 kere atlayın. 1 atladın, geri gel aynı noktaya. 2 atla, geri gel aynı noktaya. 3 kere atla. 3 çok önemlidir, biliyorsunuz Allah'ın hakkı 3 deriz biz. Bir şeyin sabitlenmesi için 3 demek önemlidir. Aynı zamanda 3 başlangıç enerjisi olduğu için de önemlidir. Ruh, zihin ve kalp ekseninde 3'tür. Dolayısıyla 3 kere ateşin üstünden atlamak önemli. Hiç o büyük ateşten geçmenize gerek yok. Küçücük, minnacık mumlar üstünden de atlayabilirsiniz evinizde. Çok önemli bu bilgi. Çok kolaylaştırıcı. Tea light'lar. Evet. Sizin aslında söylediğiniz, bahsettiğiniz tea light. En küçük hani metal çerçeveli olan mumlardan dahi evde koyup 3 defa 21 Mart günü o zaman şöyle bir şey yapalım. Hani bir formül gibi bu bir bahar karşılama ritüeli, bahar bayramı ritüeli olsun. Hepimizin büyük küçük hedefi, hayali, dilekleri var. Olmasını çok istediğimiz bir şeyler var. Belki az önce söylediğiniz yani harekete geçemiyorsan da o ateş, o hareketlendiren enerji. Dolayısıyla bir formülü olsa 21 Mart günü biz kalktık, uyandık, evimizdeyiz. Nevruz ritüeli yapacağız. Nasıl tarif edersiniz Zeynep Hanım? Önce gün boyunca mümkünse evinizi temizleyiniz. Mümkünse 21 Mart gecesi evinizde misafir ağırlayınız. Yemek yiyiniz. Bu yemek esnasında sofranıza mutlaka 7 çeşit kuru yemiş olsun. Neden 7 çeşit? Öyle. Ritüel 7 çeşit kuru yemiş olacak. Ondan sonra biz çok şanslıyız ki bu sene çok özel bir sene. Biz 21 Mart'ta bu sene Nevruz'la beraber at senesine giriyoruz. Yani her şeyin hızlandığı bir döneme gireceğiz. Onu birazdan açarız. Fakat şansımızdan birisi şu ki 21 Mart bu sene Ramazan bayramının son günlerine denk geliyor. Yani 21-22 biz hala bayramdayız. Bahsettiğim sofraları kurmak için çok büyük şansımız var. Lütfen bu bayramı özellikle ailelerinizle geçiriniz. Bu programı rica ediyorum bayramdan önce paylaşalım. Herkes seyretmiş olsun ve ne yapın edin 21 Mart'ta ailelerinizle bayram geçirin. Çok kıymetli olacak. Sabahtan başladık, evi temizledik, yemekler yaptık. Akşam beraber yiyoruz, gülüşüyoruz. Şimdi size çok büyük bir ödül vereceğim. Kuru yemişleriniz de var. Hatta yemeklerinizden konuya komşuya da dağıttınız. Ödülü hak ettiniz. O da şu. Bugün burada söyleyeceğim bir dua var. Bu dua İbni Haldun'un bize tavsiye ettiği dualardan birisi ve duanın Türkçesi şöyle ama Arapçasını söyleyeceğim ve lütfen Arapçasını gece uyumadan önce kendinizi yeniden doğuyormuş gibi hayal ederek yani dileğe ve niyete gelene kadar önce suçlu gördüğünüz alanlarda kendinizi affederek, kendinizi temizleyerek, beraat ettirerek sonrasında bu duayı okuyunuz. Çok önemli. Türkçesi şu: arzum bana gelsin, İstediğim şey bana doğru yönelsin ve gerçekleşsin. İbn Haldun diyor ki, bu cümleyi söyleyenin bütünüyle arzusu gerçekleşir. Bu böyle etkileyici, çok önemli bir dua. Ben pek de söylenildiğini görmedim şimdiye kadar. O yüzden mutlaka videonun burasını tekrar dinleyin. 21 Mart gecesi de sabahtan itibaren yaptığınız hazırlığı dileğinize hazırsınız artık bu duayla taçlandırın diyorum. Dua şöyle: Temayis bağdan yesvade vadas nevhane hadis. Bu duayı bir kere bu gece söylemeniz, niyetinizi bunun peşine eklemeniz ve tertemiz bir yürekle kendinizden emin,
Allah'a tabii ki teslim olmuş olarak uyumanız çok kıymetli olacaktır. 21 Mart büyük bir şans. Özellikle de bu yayını paylaşırsanız belki de daha fazla kişinin dileğinin kabulü için inşallah vesile olmamıza da siz de aracılık etmiş olursunuz Çok diye doğru. düşünüyoruz. Çok teşekkürler bu güzel Ne bilgi için. Bu çok kıymetli gerçekten. O yüzden dediğiniz gibi kendinize saklamayın. Duayı duyan bir başka sevdiğine, o bir başka sevdiğine iletsin. Çünkü biliyorsunuz temiz bir yürekle edilen dua, birbirimiz için ettiğimiz dua çok kıymetlidir ve inşallah yerini bulur. O yüzden bir başkasına bak dileğin olması için böyle bir dua varmış diyor olmanız sizin dileğiniz için de Muhteşem. destekleyicidir. Gerçekten öyle. Peki 21 Mart günü bütün bu ateş ritüeli kısmına kadar olan anları yaşadık. Ateş kısmına gelelim tekrar. Yani diyelim ki evden çıkabiliyoruz. Dışarıda bir ateş ya topluca bir ritüel yapmak mı daha etkilidir? Eğer Çünkü hani enerjiler birleşince daha büyük bir şey ortaya çıkar ya. elbette cem etmek her zaman güzeldir. Yani birleşmek, hep beraber hareket etmek. Eğer bu seneyi çok zor geçirdiyseniz size tavsiyelerimden birisi de şu olacak. Evinizin bahçesinden yani apartmanda da oturuyorsanız apartmanın öndeki toprak da olur. Bir avuç toprak alınız. O ateşin oraya gidiniz. Üstünden atlayamasanız bile avucunuzdaki toprağı ateşe atarak deyin ki bu senenin tüm negatif yaşanmışlığını, enerjisini burada yakıyorum, arındırıyorum. Bu da çok kıymetlidir, bu da çok işinize yarar. Üstelik orada o herkesin bulunduğu, ateşin yandığı alanda kolektifin gücünden de faydalanmış olursunuz. Peki şimdi muhakkak izleyicilerimiz arasında diyenler olacak ki ben dışarı çıkamıyorum ama evde de oturduğum yerden kalkamıyorum. Belki rahatsız, belki bir engeli var yani bunu yapmasına bir mani bir durumu var. Ama yine de ben de bugünü kaçırmak istemiyorum. 21 Mart tarihini kaçırmak istemiyorum. Ona öneriniz ne olurdu? Hem nazar için hem üzerinize birikmiş olan tüm negatif enerjiler için. Yani birisi size beddua etti, lanet etti, yanlışlıkla siz ettiniz ve o aslında olumsuzu üzerinizde taşıyorsunuz diyelim. Bir avuç kaya tuzu alınız. Tuğba'cığım yine burası çok önemli. Hiçbir yerde söylemedim. İlk defa senin programında söylüyorum. Bu kaya tuzunu başınızın üzerinde saat yönünün tersine 3 kere çeviriniz. Çünkü olanı geri almak için saat yönünün tersine hareket etmek gerekiyor. Zaman bir döngü ve döngü saat yönüne doğru hareket ediyor. Eğer bir şeyi temizlemek istiyorsanız, geri almak istiyorsanız o zaman ters yöne hareket edeceğiz. Bunu ilk defa bu programda söylüyorum. Hiçbir yerde söylemedim. Kimse de söylemiyor bu detayları. Saat yönünün tersine başınızın üzerinde 3 kere kaya tuzunu geçiriniz. Deyiniz ki senenin tüm negatif etkisini üzerime yerleşmiş olan, benden yayılmış olan tüm negatifleri siliyorum ve arındırıyorum. Deyiniz. Başınızın üzerinde 3 kere çevirdiniz. İçinde kaya tuzu var avucunuzun. Şimdi bu kaya tuzlu avucunuzu yine mum yakıp mumdaki ateşin üstüne atabilirsiniz. Burada biraz daha büyük bir mum kullanmanız iyi olacaktır. Hatta şöyle kavanoz içinde mumlar olur ya, çok isabet olur. İçine attınız. Yine çok önemli bir şey söyleyeceğim. İlk defa söylüyorum, kimse bilmiyor. Mumun üzerini bir kapakla kapatın ardından. Mum asla üflenerek söndürülmez. Ateşe olan saygıdan üzeri kapakla kapatılarak söndürülür. Yani oksijensiz bırakılarak. Bunu da yapınız. Bu da bitti gitti. Adeta gidip dışarıda o Nevruz Bayramı'na katılmış kadar etkisini görürsünüz. Bunu nazar değmiş olanlar da yapabilirler. Çocuğuna nazar değmiş olanlar da çocuğunu bu şekilde oturtup yine başının üstünden ama ne yapıyorduk? Saatin ters tarafına doğru avucunuzu geçirerek 3 kere yine mumun içindeki ateşin üstüne avucunuzdaki kaya tuzunu atabilirsiniz. Eğer kaya tuzu çok patlıyorsa attığınızda anlayın ki çok fazla negatiflik var. Pek hareketsiz, bir şey yokmuş, iyi. Ama üzerinizi şöyle bir temizlediniz. Sonuçta öyle ya da böyle bir şekilde çıkmış oluyor o negatif enerji değil mi? Hani çok Evet. patlarsa da yine de arınmış oluyoruz. Çok Doğrudur güzel. çünkü bana çok fazla mesaj geliyor. Mesaj şöyle diyorlar. Hocam ben lanet ettim. Ben çok pişmanım. Ben nasıl geri alabilirim? Eğer lanet ettiysen tam ve pişman olduysan az önce söylediğim uygulama senin için de uygundur. Yani Evet. silme, silgi gibi, silgi görevi Aynen öyle. görüyor. Bunları kuantum silgi deneyleri diye yani kuantum silgi çalışmaları diye satıyorlar. Ben burada size hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok Bu teşekkür da benim ederiz. 21 Mart hediyem olsun efendim. Yapan sevgili izleyicilerimin yorumlarını bekliyorum. Zeynep Hanım da yorumları takip edecektir mutlaka. Bence çok yorum Yapıyorum, gelecek oradan bu biliyorum konuda. bunları. Peki başka gelenekler var mı? Nevruz'a özel ritüeller var mı bilmediğimiz? Şimdi ateşten atlamayı zaten artık bağdaştırmışız. Hani Türk geleneklerinde de bu var. Başka şeyler var mı? Hiç bilmediğimiz tuzun ve az önce bahsettiğiniz dua zaten çok özeldi. Aklıma benim başka bir şey gelmiyor çocukluğuma geri döndüğümde. Oyunlar geliyor. Azerbaycan'da uygulanan bir
yöntem var. Bir dilek helvası yapıyorlar. Çok daha öncesinden buğdayı çimlendiriyorlar. Buğday tohumunu çimlendiriyorlar, hazırlıyorlar. Tüm gün süren, çok meşakkatli, hatta tek bir kadının yapmadığı, birlikte yaptıkları bir helva. Ben tarifini size veririm. Yoruma koyarsınız Tuğba'cığım. Ama çok sevgili seyircilerimiz bunu yapabilirler mi bilmiyorum. Bunu yaparlarsa ve dağıtırlarsa burada da çocuğu olmayan kadının çocuğunun olacağına, hastalığı geçmez olanın hastalığının geçtiğine dair Azerbaycan'da çok geniş bir inanış var. Dilek semeni diye geçiyor. Dilek semeni, semeni helvası diye geçiyor. Hatta cennet helvası diye geçtiği yöreler dahi var. Dolayısıyla evet yapımı meşakkatli ama sonucu garanti diyebiliriz. O yüzden ben tarifi Semen, özür dilerim. Tohum yani demek ki oradan bağdaştırmışlar annelik, çocuk sahibi olmayı. evet. Peki, dilek helvasının tarifini sevgili Zeynep Dündar'dan alacağım ve yorumlara koyacağım inşallah. Bu program yayına girdiğinde göreceksiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.